Merhaba balık burçları ve yükselen burcu balık olanlar. Evet, beklenen video ile karşınızdayım. 2024 burç yorumlarını konuşacağız arkadaşlar. Ama burç yorumlarına geçmeden önce kanalıma abone olur, bildirim zilini açar, beni desteklerseniz çok sevinirim. Aynı zamanda 2023 yılının son kampanyasından bahsetmek istiyorum. Yılbaşına kadar geçerli. Doğum haritası analizi, 2 yıllık öngörü analizi ve doğum saati tespiti. Hepsi birlikte kampanya fiyatımız 1500 TL arkadaşlar. 2024'te sizi neler bekliyor öğrenmek istiyorsanız danışmanlık almak için WhatsApp hattımızdan bizimle irtibata geçmeniz yeterli olacaktır. Şimdi Plüton'un etkileriyle başlayalım yorumlarımıza arkadaşlar. Plüto biliyorsunuz Kova burcuna geçiş yapmıştı 2023'te. 2024'te de yine bu seyahatine devam edecek ama arada retrolarımız var. Bu yıl da bir geri gidecek. Tekrar Oğlak'a dönecek. Sonra tekrar Kova'ya geçecek ve artık bir daha Oğlak'a dönmemek üzere Kova'da seyahatine devam edecek. Tabii ki Kova sizin 12. eviniz arkadaşlar. Şimdi özellikle hepimiz tabii ki etkilenmeyeceğiz bu durumdan. Özellikle 29 derecede, 1 derece, 2 derece ve 0 derece, 1 derece ve 2 derecede Kova burcunda gezegenler olanlar çok daha fazla etkilenecek burada. Özellikle de haritanızda, bir kişisel gezegene denk geliyorsa bu derecelerde, o zaman bir bitiş, bir sonlanış, bir kapanış, hayatınızda tamamen, değişip dönüşecek, bir konuyu işaret ediyor olabilir arkadaşlar. Plüton'dan herkes etkilenmeyecek dediğim gibi. Bu sadece bu derecelerde gezegeni olanlar etkilenecek. O yüzden kişisel gezegenlerinizi mutlaka kontrol edin. Bunun dışında bitiş ve sonlanışlar dedik. Kaderin aslında elinde olan bir hakimiyet. Bizim yaşadığımız olayların biraz daha kaderin elinde olduğunu temsil eden bir konuya işaret ediyor olacak 12. evde. Gelelim Uranüs'e. Uranüs 19 ile 27 derece arasında Boğa burcunda seyahatini devam ettirecek arkadaşlar. Zaten oraya geçeli uzun zaman olmuştu. Eğer ki 19 ile 27 derece aralarında gezegenleriniz varsa Boğa burcunda ya da diğer burçlarda bu konulardan çok daha etkili e, etki alıyor olacaksınız. Özellikle üçüncü ev konuları nedir bunlar? Yakın seyahatler, kendi haber trafiğinin çok yoğun olması, kazançlarınızı artırmak için konuşmalar, görüşmeler yapmak, teklifler almak, teklif etmek gibi konuları içinde barındırıyor olabilir. Yani hayatımızda önemli kararlar alacağımız bir yıldan geçiyoruz. Özellikle 19 ile 27 derece arasında Boğa burcunda bir gezegenimiz varsa kardeşlerimizle ilgili ani beklenmedik gelişmeler, komşumuzla ilgili yine beklenmedik gelişmeler bizim hayatımızda bir değişim dönüşüm enerjisi yaratacak diyebiliriz. Bunları daha çok pozitif olarak görüyoruz çünkü yanında Jüpiter var arkadaşlar. Jüpiter'i anlatacağım ama önce Neptün'ü konuşmak istiyorum. Neptün Balık burcunda, üstelik de sizin burcunuzda, birinci evinizde mutlaka size uzun zamandır etkisini hissettiriyor olabilir. Yönünüzü kaybettirmiş olabilir ya da hayallerinize gitmek için sizi sıkıştırmış da olabilir arkadaşlar. Özellikle haritanızda 27 ile 29 derece arasında Balık burcunda bir gezegeniniz varsa burada biraz hayallerinizle ilgili ani beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Bu biraz hayal kırıklığı da olabilir ya da hayalinize gitmek için, hayallerinize kavuşmak için güzel fırsatlar şeklinde de olabilir. Kuzey Ay düğümünde aslında yani ikinci evinizde olduğunu düşünürsek hayat sizi daha pozitif etkiliyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Hayatınızda bir şeyleri kökten değiştirmenin zamanı geldi. Siz çok merhametli, çok fedakar insanlarsınız. Artık kendinize yönelik olmalı. Kendi hayatınızla ilgili biraz daha yapıcı bencilliği öğrenmek zorunda kaldığınız bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Yine dediğim gibi 27 ile 29 derece arasında Balık burcunda bir enerjiniz varsa yine bu Neptün enerjilerinden çok daha fazla etkileniyor olacaksınız. Bunun dışında tabii ki Satürn de Balık burcunda. Geçen yıl geçmişti birinci evinizde. Yine 2024'te de bu seyahatini devam ettiriyor olacak arkadaşlar. Özellikle 0 ile 7 derece arasında Balık burcunda bir gezegeniniz varsa bu etki çoktan başladı ve artık Satürn ödüllerini almaya başlayacaksınız. Özellikle Şubat'a kadar. Ama yok ben Satürn geçişini anlamadım, ne yaşattı bana fark edemedim diyorsanız o zaman Satürn fark edilmeme gibi bir durumu yoktur. Çünkü aşırı bir kısıtlar, aşırı bir zorlar, aşırı değişime götürür bizi. Eğer ki
bu derecelerde bir gezegeniniz yoksa o zaman bu yıl daha çok etkileneceksiniz demektir. 12 derece ile 19 derece arasında Balık burcunda herhangi bir gezegeniniz varsa hayatınızda köklü değişimler için hazırlıklı olun. Hayatınızda kendinizi tercih edin. Başkalarına üzerinizdeki kambur olan enerjilerden bir sıyrılın diyecek harita size. Eğer bunu yaparsanız gönüllü olarak hayatınızın size ne kadar büyük şanslar ve fırsatları da beraberinde getirdiğini fark ediyor olacaksınız. Özellikle bu 15 Kasım'a kadar biraz sizi zorlayan bir enerji gibi görünse de 15 Kasım'dan hatta 2025'in ilk 6 ayına kadar sizi çok fazlasıyla ödüllendirecek, büyük ödüller getirecek diyebiliriz. Jüpiter Boğa geçişi bahsedeceğim şimdi. Jüpiter'in Boğa geçişi sizin üçüncü evinizdeydi. Kardeşleriniz, kardeşlerinizle ilgili güzel fırsatlar, kardeşlerinizin hayatındaki güzel gelişmeler, ne bileyim, onlardan gelecek olan şans ve fırsatlar şeklinde durumlar yaratıyordu. Burada da yine 5 derece ile 15 derece arasında gezegeniniz varsa bunu 2023 yılında başlayan bir enerjinin 2024 Mayıs ayına kadar tamamlanması yine söz konusu olacak arkadaşlar. Eğer ki bu derecelerde bir gezegenimiz yoksa üzülmeyin. 2024'ün 26 Mayıs'ından sonra Jüpiter 4. evinize geçiyor olacak ve Jüpiter 4. evdeyken de 11 ile 21 derece arasındaki gezegenleri olanları çok etkileyecek. Özellikle ev almak, ev satmak, taşınmak, köklü bir değişim yaşamak, aileye yeni bir üyenin girmesi ya da ailenden bağımsız kendi evimizi kurmak gibi bir enerji de yaratabilir. Evlenmek, ayrılmak, kendi evimizi kurmak, farklı bir şehire taşınmak, ev almak, ev satmak. Yani kısacası ev ortamımızın yenilendiği, belki de ailemizden destek alarak yeni bir eve geçiş yapmak ya da aile büyüklerimizden destek alarak hayatımızda hayalini kurduğumuz bir evin sahibi olmak gibi bir enerjide yaratıyor olabilir arkadaşlar. Jüpiter bolluğunu, bereketini yani sadece anneden değil, anne ve babadan iki yerden fırsat gelerek belki de bu şansı yakalatacak. Çünkü ikizler demek çift enerji demek, çift yerden şans demek. O yüzden Jüpiter'in ikizler geçişinde çifte şanslar bu sefer aile ve yuva alanlarınızdan gelecek. Yani bir değil iki ev alabilirsiniz. İki ayrı yerden destek alabilirsiniz bir ev alırken gibi. İki farklı seçenek gelebilir karşınıza şeklinde. Ama her ikisi de hangisini seçerseniz seçin doğru olacak enerjide diyebiliriz. Bundan da en çok 11 ile 21 derece arasındaki ikizler burcunda gezegen olanlar etkilenecek arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Evet, gelelim ay düğümlerine. Ay düğümleri biliyorsunuz tutulma etkileri yaratır arkadaşlar. Tutulma enerjileri de terazi koç aksına devam edecek. Yıl sonuna doğru artık balık başak aksına da yavaş yavaş geçmeye başlayacağız ve 2025'te de balık başak aksına geçiş yapacağız tamamen. Şimdi öncelikle 25 Mart'ta Terazi burcunda bir tutulma yaşanacak 5 derece. Bu da sizin 8. evinizde. Yani ev almak istiyorum ama param yok. Borçlar, krediler beni bekliyor. Gelir giderim bir türlü dengelenmiyor. Verdiğim borçları tahsil edemiyorum. Boşandım ama nafakam ödenmiyor diye hayıflandığınız bazı konular var. Sanki kredi çekmek istiyorsunuz, çekemiyor musunuz gibi bir konuya işaret edecek derken 8 Nisan 2024'te güneş tutulması yaşanacak. Bu sefer gelirlerinizi artıracak. Belki de başkalarından beklentiyi bırakıp kendi gelirlerinizi artırmak yönünde bir iyileşme yaşayacaksınız diyebiliriz. 18 Eylül'de Balık burcunda bir ay tutulması yaşanacak. Bu da sizin tabii ki birinci evinizde yaşanacak. Bu da demek oluyor ki sen sabret kulum, ben sana en büyük hediyeni şefkat ve merhametinden dolayı vereceğim diyecek ve 18 Eylül 2023'teki yaşanacak tutulma sizi resmen artık çektiklerinizin ödülü, şifası niteliğinde bir fırsat yaratacak. 2 Eylül 2 Ekim 2024'te de güneş tutulması Terazi burcundan yaşanacak. Artık açılmaz denilen kapılar açılacak. Krediler, borçlar, miraslarla ilgili konularımız her neyse tamamlanacak. Artık hak ettiğimiz paraları almak için önemli bir girişimde bulunacağız. Belki de
köklü bir şekilde o konuyu kökten kapatacak, adımlar atacağız diyebilirim. Kısacası sizin hayatınızda, kendinizi tercih edeceğiniz, hayatınızdaki gelişmeler, kendi bireyselliğinizi fark edeceğiniz, en çok da kendinize merhamet edeceğiniz bir yıldan geçiyor olacaksınız. Satürn Balık burcundayken herkese dedik ki Satürn Balık burcunda herkese şefkatli davran, iyi davran, merhamet et dedik. Ama size aynı şeyi söylemiyoruz arkadaşlar. Çünkü siz zaten ömrünüz boyunca herkesi sırtınızda taşıdınız. Herkes sizin üzerinizde kambur oldu. Artık diyor ki hayat sana kendine merhametli ve şefkatli davran. Kendi hayallerin için uğraş. Başkalarının hayalini değil, kendi hayalini gerçekleştirmek için yaşa diyen bir yapı taşına sahip. Tabii ki Satürn birinci evdeyken evlenmek, ayrılmak, hayatımızda yeni bir iş kurmak, ilk defa çalışmak gibi enerjiler tabii ki yaş döngümüze göre de bunlar değişecektir. Hayatımızda kalıcı ve köklü sağlam bir değişim yaratacak. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. 2024 umarım size en iyi şekilde fırsatlar ve şanslar verir. Yeter ki bunları görmek nasip olsun diyorum sizler için. Tabii ki bu şifacılık yeteneğiniz de bu yıl çok fazlasıyla kullanabileceğiniz bir yıldasınız. Bunu da unutmayın. Hazır Neptün enerjisini de burada düşünecek olursak spiritüel çalışmalarla ilgili spiritüel bir yeteneğinizi bu yıl fark ettiğinizi ve hayata geçirdiğinizi de söyleyebiliriz. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.